Amerika'ya gelip tutunamayıp batan, iş kuramayan, hayat kuramayan arkadaşları gözlemledim. Onların size ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Türkiye'de memurluk, doktorluk, akademisyenlik buraya gelince o diplomanın hiçbir geçerliliği yok. Yani buraya gelince işsizsin. Burada Türkiye'den daha çok paraya ihtiyacınız olacak. Eşiniz, dostunuz yok. Bilmem ne bankasından kredi çekerim yok. Dayımı ararım yok. İnsanlar sırf izlenmek için videolarında yalan söylüyorlar. Bunu unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Miami, Florida'dan sevgiler saygılar. Bugünkü videomuzun çok önemli bir konusu var. YouTube'da yayınlanan videolarda genelde hep başarı hikayeleri anlatılıyor. Türkiye'den Amerika'ya yerleştim. Nasıl başarılı oldum, nasıl iş kurdum, araba aldım, ev aldım. Hep bu tarzda videolar var ve ben de bu videomda tam tersini çekeceğim. Bir sürü insanın buraya bir kucak dolusu hayal getirip devamında işini gücünü batırdığını ve Türkiye'ye döndüğünü gördüm. Aslında o Türkiye'den arkadaşları videoma konuk almak istedim ama hangi bir insan ben Amerika'ya gittim, 3-5 senemi çarçur ettim, parayı batırdım ve döndüm diye videoya katılır? Kimse katılmaz. Bu videomda Amerika'ya gelip tutunamayıp batan, iş kuramayan, hayat kuramayan arkadaşları gözlemledim. Onların size ortak özelliklerinden bahsedeceğim. Eminim bu videoyu izleyen sen bu özelliklerin kendinde olup olmadığını merak edeceksin. Hazırsanız videomuza başlayalım. Bu sayacaklarım arasındaki en önemli madde ilk maddemdir. Amerika'ya hayatlarında yeteri kadar önem vermemeleri, içlerinde Amerika'ya gideceğim, ben hayatımı orada kuracağım tarzında bir enerjileri olmamasıydı. Ne olursa olsun yaşınız, maddi durumunuz, manevi durumunuz eğer ki gönlünüze, kalbinize ben Amerika'ya gideceğim, orada hayatımı kuracağım tarzında bir motto koymazsanız başaramazsınız. Buraya gelirken yaptığın yatırımın önemini anlayacaksın. Ya ben Amerika'ya gideyim de tutunursam tutunurum, tutunamazsam döneriz ya. Bakın zaten hepimiz onun olduğunu biliyoruz. Kimse, benim çevremdeki Türklerden hiç kimseyi görmedim ki ben Amerika'ya gittim, tutunamadım, sokakta yatıyorum. Böyle bir insan yok. Zaten böyle bir durumda Amerika cennet değil arkadaşlar. Türkiye'ye döneceğiz, dönebiliriz. Ama gene sen elinden, dişinden gelen her şeyi yapmak zorundasın. Amerika'yı böyle hayatında bir opsiyon olarak görürsen sana aynı şekilde sen opsiyonmuşsun gibi bir tavırla karşılaşırsın. Ve zaten bu arkadaşların hepsi döndü. Dostlar gelelim ikinci maddemize. Amerika dediğimiz ülke hustle kültürü olan bir yer. Sabah burada kendi işine gidersin. Akşamına çıkar Uber atarsın. Hafta sonları yeri gelir ek işe gidersin. Amazon'dan, Etsy'den dükkan açarsın. Oradan kendi ürünlerini satarsın, pazarlarsın. Hustle culture'ı. Yani ben burada 40 saat çalışmayacağım. Yeri gelirse 60 saat, 80 saat çalışacağım. Amerika'nın kültürü böyle bir kültür. Türkiye'de genelde insanlarımız bir iş yerine giriyorlar. Artık haftalık 40 saat, 50 saat neyse sonrasında çalışmıyorlar. Hani ülkemizin kültürü bu. Zaten benim bildiğim çoğu devlet memuruna ek iş alması, ekstra bir yerden işe girmesi yasak. Buraya gelen arkadaşlar özellikle daha önce Türkiye'de bir iş tutmuşlarsa, bir iş yapmışlarsa adamlar Türkiye'nin iş kültürüne alışmış oluyorlar. Ve buraya geldikleri zaman işten çıktım gene mi işe gideceğim? Oğlum hafta sonu Uber mi yapacağız ya falan. Bunu yapmak istemiyorlar. Bence dönme sebeplerinden ikincisi de budur. İş kültürüne, hustle kültürüne, aşırı çalışma kültürüne alışamama. Gelelim üçüncü maddemize arkadaşlar. Bu gene çevremde çok gördüğüm bir olay. Türkiye'de hepimizin bir işi var, gücü var. Ve buraya gelince o işleri birebir transfer etmek, birebir çevirmek olmuyor. Berbersen burada da saç kesmeye devam edebilirsin. Eğer ki tesisat ustasıysan gene buraya geldiğin zaman elinden bir iş gelecek. Fakat düşünelim ki Türkiye'de bir avukatsın. Buraya gelince o diplomanın hiçbir geçerliliği yok. Yani buraya gelince işsizsin. Veya Türkiye'de bir esnafsın. Kuru yemiş satıyorsun. Buraya gelince kuru yemiş mi satacaksın? Hangi toptancıyı tanıyorsun? Hangi ürünü biliyorsun? Zaten ürünler aynı değil. Türkiye'de memurluk, doktorluk, akademisyenlik veya az önce bahsettiğim gibi Türkiye'ye özel esnaflıklar yapıyorsanız buraya geldiğiniz zaman o işin bir çevirisi olmayacak. O yüzden o işi yapamadığın için burada ne yapacaksın abi? Kuryecilik yapacaksın, Uber süreceksin, bir restorana gireceksin. Ya bu şekilde işler yapacaksın. Bu durumda insanlar demoralize oluyor, moralleri kırılıyor. Haklı olarak diyorlar ki ya ben Türkiye'de bir derecem var, ismim var, sayın diyorlar. Avukatım, memurum, oyum buyum. Kazandığım para da nereden baksan $2.000, $3.000, yeri geliyor $5.000.
Amerika'ya gelmişim, kuryecilik yapıyorum. 2-3 bin dolara milletin ağız kokusunu çekiyorum. Ne gerek var diyorlar. Zaten ben çevremde bu olayı çok görüyorum. Türkiye'de bu şekilde böyle spesifik iş yapanlar Amerika'ya geliyor abi. 6 ay kalıyor, 1 sene kalıyor, 2 sene kalıyor. Sonrasında 2-3 senesini çarçur ediyor. Türkiye'ye pılını pırtını topluyor. Tekrardan alıştığı düzene dönüyor. Bakın bu kötü bir şey değil. Yani burası cennet değil. Sadece burada nimetler yok. Yaşam sadece burada değil. Gelelim 4. maddemize. Arkadaşlar 4. maddemiz buraya gelen insanlarımızın İngilizce bilmemesi, İngilizcelerinin yetersiz olması. Bizim okullarımızda hatırladığım kadarıyla 3. 4. sınıftan itibaren İngilizce dersi öğretiliyor. Eğitim sisteminin de suçu var. Biz öğrencilerin de suçu var. Dostlar düşünün ki Türkiye'de telefon açıyorsunuz. Her işinizi bir telefonla hallediyorsunuz. Tanıdığınız var, eşiniz, dostunuz var. Tabii ki Türkçe konuşuyorsunuz. Buraya geldiniz abi. Ya müşteri hizmetleriyle dahi konuşamıyorsun. Adamlardan mesela bir yemek almaya gideceksin. Adam diyor ki here or to go. Yani burada mı yemek istiyorsun yoksa paket servis mi? Oğlum bunu bile anlamıyorsun lan. Sonrasında yarın öbür gün gerçekten ciddi bir işin olduğu zaman mesela belediyeye gideceksin. Vergi dolduracaksın. Müşteri hizmetlerini arayıp diyeceksin ki benim faturamı neden ekstradan 20 dolar, 30 dolar fazladan çektiniz? Avukatlarla konuşacaksın. Bin bir türlü İngilizcenin gerektiği yerler var. Arkadaşlar İngilizce bilmediğiniz zaman demoralize oluyorsunuz. Türkiye'de böyle ben avukattım, hakimdim. Yani bu avukat hakim sadece sembolü olarak söylediğim işlerdir. Mühendis de olur veya esnaf da herhangi aklınıza ne geliyorsa. Ben profesördüm Türkiye'de. Buraya geldim. Müşteri hizmetleriyle dahi telefonda konuşamıyorum oluyor. Diğer bir bahsetmek istediğim madde buraya gelen insanların yaşı. Buraya 20 yaşında, 25 yaşında böyle üniversiteden yeni mezun olmuşsunuz, geliyorsunuz. Bu insanın yaşayacağı tecrübeyle 35, 40, 45 veya daha üst insanların yaşayacağı tecrübeler asla aynı değil. Eğer ki imkanınız varsa gençken gelin arkadaşlar. 20 yaşında gelin, 22, 25, 30 yaşında gelin. Çünkü sen 25 yaşında, 30 yaşında buraya geldiğin zaman çok kısıtlı tecrüben oluyor. Her şeyi buranın düzenine göre öğreniyorsun. 25 yaşına kadar sadece okula gitmişsin. Herhangi bir şey görmemişsin. Ama sen 40 yaşında, 50 yaşında buraya sıfırdan gelmeye başlayınca abi Türkiye'de bütün düzenini kurmuşsun. Her şeyini biliyorsun. Buraya gelince bir fatura nasıl ödenir onu dahi tam bilmiyorsun, beceremiyorsun. Bu videoyu izleyen hiç kimsenin moralini kırmak, hevesini, hayalini törpülemek istemiyorum. Fark etmez. Ben 60 yaşında, 70 yaşında Amerika'ya taşınan insanlar gördüm. 60 yaşında ya adam usta gelmiş burada sıvacılık yapıyor. Kaç yaşında? 55 yaşında, 60 yaşında. Çoluğu, çocuğu, torunu var. Adam torununa para gönderiyor. Bakın bu insanlar yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ama ne kadar genç o kadar iyi. Amerika ile ilgili izlediğimiz videolarda Amerika'da 3 saatte iPhone aldım, bir haftada araba aldım, 3 günde uçak aldım falan. Hep bu tarzda videolar üretiliyor. Neden? Çünkü izleniyor ve bunu yapan insanlar var mı? Var. Bir aylık parasıyla, bir haftalık parasıyla araba alan insanlar var mı? Var. Ama bu videoyu izleyen sen Amerika'ya yeni geliyorsun. Muhtemelen bir aylık paranla araba alamayacaksın. Veya alacaksan da hurda, döküntü bir şey alacaksın. Gidip de 20 bin dolarlık, 30 bin dolarlık temiz güzel bir araba alamayacaksın. Yani o videoları izleyip lan ben de yaparım falan moduna girmeyin. Yapabilirsiniz ama şimdi değil. Gelelim diğer bir maddemize. Parasız gelmek. Amerika'ya parasız gelmeyin arkadaşlar. Çok görüyorum vallahi, hele özellikle genç arkadaşlar. Yapmayın abi, yapmayın. Cebinize 1000 dolar koyup Amerika'ya geliyorsunuz, burada rezil oluyorsunuz. Şimdi bazı arkadaş diyecek ki oğlum senin dolardan haberin var mı? Bir dolar olmuş 45 lira anasını satayım. 1000 dolar eşittir 45 bin lira, biz nasıl gelelim? Ya sen de haklısın kardeşim. Buraya gelirken kiranızı, bir aylık belki 2 aylık paranızı, mümkünse 3000 5000 dolarlık bir araba paranızı yanınızda getirin. Yani size tavsiyem belki 8000 10 bin dolarla gelmeniz. Eğer ki yanında nakit parayla gelemiyorsan kredi kartını ayarla. Kredi kartından çekebil. Çünkü acil durumlarda o para gerekecek. Bazı arkadaşlar bunu izleyip şey diyecek. Benim kuzenim oraya cebinde 500 dolarla gitti. Cebinde sıfırla gitti. Barınaklarda kaldı. Şu anda o gördüğün dünyanın Miami'nin sahibi falan, böyle insanlar olacaktır. En ufak para gerektiren bir işte topallıyorsunuz. Mesela şöyle bir araba alacaksınız. Bakın bu araba hatta hasarlı. Hep o videolarda izlediğimiz 2000 dolarlık 3000 dolarlık arabalar var ya. Bu arabayı aldın abi. Sonrasında araba bir ay sonra, 2-3 hafta sonra bir hasar çıkarttı. Usta dedi ki sen yeni mi geldin? Gel bakayım o zaman. 2000 dolar tutacak, hadi öde. Nasıl ödeyeceksin? Sıfır parayla gelmişsin.
Sıfır parayla gelmişsin. Veya ev tutacaksın. Ev sahibi diyecek ki kardeşim kirayı alacağım, bir de üstüne depozito istiyorum. Nasıl ödeyeceksin? Sıfır parayla gelmişsin. Böyle benim geçenlerde bir arkadaşım geldi mesela. Adam 3000 dolarla geldi. Zaten kirasını ödedi. Cebinde kaldı sıfır. Sıfır. Araba almadı. Gitti kendine bir tane motosiklet aldı. Şu 300 dolarlık, 400 dolarlık. Sonuç ne oldu? Adam araba almadı. Doğru bir şekilde Amerika'ya başlayamadı. Para kazanamadı. 3-5 ay takıldı. Şu arabayı alsaydı para kazanacaktı, güzel kuryecilik yapacaktı, taksicilik yapacaktı ve bu arkadaş green card'lı. Alamadığı için, şu motora muhtaç olduğu için hayattan bezdi, nefret etti ve Türkiye'ye döndü. Kendisi buradan izliyorsa selam olsun. Ben kendisine de söyledim, arkasından konuşmuyorum. Yaptığı bir hataydı. Cebinde sıfır parayla gelmesi, düşük yatırım yaparsanız size de düşük gelir olacaktır. Yani 200 dolarlık motorla ne kadar para kazanabilirsin? Mümkünse parayla gelin. Yoksa da kredi kartıyla, bir krediyle, bir şeyle gelin. Burada Türkiye'den daha çok paraya ihtiyacınız olacak. Eşiniz, dostunuz yok. Yeri geldiği zaman ben bilmem ne bankasından kredi çekerim. Yok. Dayımı ararım. Yok. Amerika'dan Türkiye'ye dönenlerin diğer bir sebebi arkadaşlar, bu gene sosyal medya ile alakalı. Hemen bir şeyler olsun istemek. Yani adamların beklentileri yanlış. Adamın beklentisi ben 3 günde araba alayım, bir haftada ev alayım. Arkadaşlar o izlediğiniz videolardaki insanlar belki 3 senedir, 5 senedir burada. Eğer ki adam yeni gelip süper araba aldım diyorsa cebinde parayla gelmiştir. Beklenti farkı bu. Veya burada bir yatırımı vardır. Arkadaşlar beklentilerinizi yaptığınız yatırımlara göre belirleyin. O videolarda gördüğünüz her şeye inanmayın. İnsanlar sırf izlenmek için videolarında yalan söylüyorlar. Bunu unutmayın. Son bahsetmek istediğim madde. Türkiye'den Amerika'ya gelip tutunamayan arkadaşlarda gene çok gördüğüm bir olay var. Amerika'da bazı şeyleri almak çok kolay. Mesela bir araba alabilirsiniz. Hatta hızlı şekilde alabilirsiniz. Bugün galeriye gitseniz size belki hayalinizdeki Corvette'i verirler. Mercedes, C kasa, E kasa ne istiyorsan, BMW 5 kasa, 7 kasa alırsın. Senin bütçen yeni aldığın arabayı, evi karşılayabilecek şekilde mi? Sırf millete hava olsun diye ev, araba, borç, kredi batağına girersen batacaksın. Peki abi Türkiye'de aynısı olmuyor mu? Kardeşim olmuyor. Mesela şu gördüğünüz Mercedes araba belki 30 bin 40 bin dolar. Adam bunu burada alabiliyor. Diyor ki benim 3-5 aylık veya 10 aylık maaşım. Türkiye'de bu araba belki 3 milyon 5 milyon. Hani hayalini bile kuramıyor. Burada kurabiliyor. Ama kurunca ne oluyor? Faizli bir şekilde ödemeye başlıyor. Yani 3 bin 5 bin dolara araba almak yerine sen gidip 30 bin 40 bin dolara araba aldın. O arabanın sana faizle ödemesi belki 6-7 sene sonra 100 bin dolar olarak cebinden çıkacak. Bu şekilde aşırı bir tüketime girince adam diyor ki lan 3 sene oldu benim cebimde hiçbir şey yok. Millet gelir gelmez evini arabasını alıyor. Ben 3 sene oldu 5 sene oldu hiçbir şeyim yok. Niye? Bu satın aldığı lüks şeyler. Hani araba olmaz arkadaşlar gidersin. Mesela Louis Vuitton çanta alırsın. Değil mi? O da 5.000 dolar 3.000 dolar. Bu satın aldığımız lüks tüketim ürünleri sizi tüketiyor. Sonrasında şöyle düşünüyorsun. Ben 3 senedir Amerika'dayım. Bir tane arabam var. Türkiye'deki arkadaşım ev almış. Evlenmiş, çocuğu olmuş, hayatını kurmuş. Ben ne yapmışım? Bir tane araba almışım. Borç batağına girmeyin. Borç batağına girerseniz çıkamazsınız arkadaşlar. Dostlar, sizler benim demek istediklerimi anladınız. Bu saydıklarım Amerika'da başarısız olup Türkiye'ye dönen arkadaşlarda gözlemlediğim ortak özelliklerdi. Ama siz bu videoyu izlerken hepsi sizde olabilir. Amerika'da başarısız olacaksınız diye bir şey, bir kural yok. Şu anda başarısızsınız veya bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor, hayatınızı değiştirebilirsiniz. Videonun başında da bahsettiğim gibi Amerika'da tutunmanın, başarılı olmanın bir numaralı kuralı içinizde bir Amerikan hayali olacak. İçinizde o ateş gelecek. Ben burada yapacağım, ben burayı isteyeceğim. Şu şekilde bir mentaliteniz olursa, burası olursa olur, olmazsa Türkiye'ye giderim. Olmadı bir Asya'ya kaçarım. Ya zaten benim babam işte Rusya'da iş yapıyor. En kötü oraya giderim. O zaman yani zaten burası senin için bir opsiyon olduğu için tutunamaman normal. Herhangi bir opsiyondu, denedin olmadı. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hava çok soğuk. Bakın ceketli meketli size video çektim. Lütfen bir like'ı, güzel yorum eksik etmeyelim. Ozfly Miami'den out.